Küçük yaşlarımdan beri korku yapımlarını ya da en azından slasher tarzında yapımları hep sevmişimdir. Bu yapımlar bilmeyenler için genelde belli arkadaş gruplarının salak saçma kararlar alarak katil ya da katiller tarafından öldürülmesini anlatan yapımlar oluyor. Çoğu zaman elle tutulur, çok başarılı sayılacak hikayeler ortaya koyulmaz. Amaç izleyiciyi heyecanlandıracak sekanslar ile kurban katil mücadelesini izletmek oluyor. Mekan genelde ya kamp olur ya da küçük bir kasaba olarak karşımıza çıkar. Sanırım bu oyunu incelemeden önce sizler için böyle bir özet güzel oldu diye düşünüyorum. Oyunumuz The Quarry'e gelecek olursak, Hackett's Quarry isminde bir kamp alanında geçiyor. Burada yaklaşık 2 ay boyunca görevlerini yapan gözetmen ekibimiz, son günlerinde aralarından bir karakterin arabalarını bilerek bozması sonucu bir gece daha burada kalıyor. Ama bilmedikleri şey, bulundukları lokasyonda o esnada çeşitli avlanma çalışmalarının yapılması. Bu avlanmanın sebepleri ana hikaye derinden bağlanıyor ve diğer bazı şeytani paranormal etkenlerin de dahil olmasıyla iyice karmaşık bir yapıya bürünüyor. Oyunun ileriki saatlerinde de bu kadro ile kamp alanından kurtulmaya, bununla beraber ortadaki durumu da düzeltmeye çalışıyorsunuz. Oyunumuz çoğunluğu sinematik odaklı, seçime dayalı ve bazı quick time eventların bulunduğu tarzda bir oyun. Ama ben bu oyuna bir oyun maalesef diyemiyorum. Yani evet, aralarda gameplay katmaya çalışmışlar. Ama oyunun ne amacı tam olarak bu ne de zaten bunu başarabilmiş. Aralarda birkaç yön tuşu, sol klik ve buna ek olarak W tuşu ile etkileşime giriyorsunuz. Bunun dışında hikaye sizlere zaten çoktan seyredebileceğiniz bir sunum şeklinde aktarılmaya başlıyor. 7-8 saatlik bir hikaye var ve bu hikayeyi bitirdikten sonra verdiğiniz para değiyor mu? Bunu da sorgulamanız çok olası. Daha önce izlediğiniz yapımlardan birçok aktörü ve aktrisi görmeniz olası. Burada da projeye sağlam yatırım yapıldığı anlaşılıyor. Görsellik ve atmosfer açısından da yapım beni tatmin etmeyi başardı. Sanıyorum ki bu görsel yükten dolayı ekran kartına oyun çok fazla yük veriyor. Dikey eşitleme açıkken bile aldığım ısı ve kullanım değerleri oldukça yüksekti. Bütün bunlar dışında gelelim hikaye. Hikayemiz ne kadar iyiydi. Başta eğer hatırlıyorsanız sizlere slasher yapımlar hakkında bilgi vermiştim. İşte bu oyuna bu şekilde düşünerek başlayan birçok arkadaş gördüm. Ki ben de onlardan biriydim. Ama oyun her ne kadar slasher vibe'ı vermeye çalışsa da bunda başarılı pek olamamış. Tam olarak yapmak istememişler diyebiliriz. Oyunun hikayesinin ilerleyişi ve bağlandığı final beni ne yalan söyleyeyim tatmin etmedi. Bu arada kesinlikle ortada boş bir hikaye var demiyorum. Üstüne düşünüldüğü yerler elbette vardı ama hikayenin gidişatı hoşuma gitmedi. Yapımın 100'den fazla farklı sonu olduğunu gördüm. Ama bu hikayeden asla bu kadar son çıkmayacaktır. Son olarak bir de oyunun bitişinin oldukça etkisiz hazırlandığını düşüncesindeyim. Zaten ilk birkaç saat aşırı sıkıcı geçiyor. Sonradan heyecan artsa da her şey sonlandıktan sonra daha özenli bir final karşımıza çıkarılabilirdi. Oyunun türünü seviyorsanız deneyin. Ancak hiç alakanız yoksa ve oynamazsanız da pek bir şey kaybetmezsiniz. Picture yourself curling up in front of a big old spacesuit. Well, anywhere's better than here. Where are you going? Just over here. Just stay there for a second, okay? I'm almost done. What? You're not the boss of me. I just don't want you wandering off on your own. Excuse me. That's not what I meant. Yeah, it better not be. I'm sorry. I really got to concentrate for a second, okay? Yes. Look, I think there's someone down there, okay? What's that? They could be hurt. I'm gonna go check it out. Good idea, Laura. So thoughtful of you. Rose.
the hell? Silas the dog boy. Yikes. This is too weird.